futbol severler. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü futbol videomda sizlerle önemli bir konuyla ilgili konuşacak. Önemli bir maç değerlendirmesiyle karşınızda olacağız. Belki de bu maç ligin kaderini belirleyecek. Belki de ligin bu maçta belki de lig bitecek olan önemli bir maçla karşınızdayız. Bu hafta cumartesi günü Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynanacak. Sizlerle Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin maç öncesi değerlendirmesini yapacağız. Maçla ilgili değerlendirmemizi de maçtan sonra yapabiliriz. Maçla ilgili çok önemli bir karar alınırsa ya da maçla ilgili çok ilginç bir olay olursa bunları da konuşabiliriz sizlerle. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar, bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Sizce Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde kim kazanacak? Kim alır? Ne olur? Böyle yorumlara yazarsanız sevinirim. Anket açmıştım. Açtığım ankete de katılırsanız sevinirim arkadaşlar. Evet, Fenerbahçe ile Beşiktaş çok önemli bir derbi maçına çıkıyor. Fenerbahçe'nin belki de bu maç kaderini belirleyecek maç. Eğer Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yenilirse Fenerbahçe'nin şampiyonluğu bitecek. Beşiktaş yendiği takdirde 3. lig için çok önemli bir galibiyet almış olacak. Fenerbahçe liderliğe, şampiyonluğu oynarken Beşiktaş ise 3. sıra için Fenerbahçe şampiyonlukta Galatasaray ile çekişirken Beşiktaş ise 3. ligde Trabzonspor ile çekişiyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçen hafta Fenerbahçe'nin Sivas'ta berabere kalması, Galatasaray'ın da Pendik'i yenmesi Fenerbahçe'nin bütün moralini alt üst etmişti ve İsmail Kartal'ın Fener'den gönderildiğine dair haberlerde okudum. İsmail Kartal döneminin Fenerbahçe bittiği ile ilgili haberler okuduk. Çok önemli Saadettin Saran Fenerbahçe'nin başkanı olursa Fenerbahçe'ye Conte'yi getireceği yönünde haberlerde gördüm. Şimdi Fenerbahçeliler bu maçı çok önemli tutuyor. Çünkü şampiyonluğu belki de etkileyecek bir maç. Yenerlerse şampiyonluk yolunda devam edecekler. Yenilirlerse ve Galatasaray da o hafta Adana Demirspor'u yenerse şampiyonluk bitmiş olacak. Şampiyon Galatasaray diyebileceğiz. Ama tutun Fener yenildiği haftada Galatasaray'da yenilmiş olursa yine Fenerbahçe'nin umudu devam edecek. Veya Galatasaray'ın yenildiği bir haftada Fener beraber kalırsa 4 puanlık fark 3'e düşmüş olacak. Yani Fener Galatasaray maçına göre de bu maça çıkmış olacak arkadaşlar. Galatasaray yenildiğinde Fenerbahçe daha istekli bir şekilde bu maça çıkacak. Çünkü yendikleri takdirde aradaki puan farkı 1'e düşecek ve işi belki de son maça bırakabilecekler. Yine Galatasaray berabere kaldığı takdirde, yine Fenerbahçe yendiği takdirde 4 puanlık fark 5'e çıkmış oluyordu. Eğer Fener yenerse 5 puanlık fark da 2'ye düşmüş olacak arkadaşlar. O yüzden Fenerbahçe açısından önemli bir maç. Beşiktaş'ın yanında bu sefer Galatasaraylılar da olacak. Galatasaray Fenerbahçe maçında nasıl Fenerler Beşiktaş'ın yanında Beşiktaş'ı destekleyip kazanmasını istedilerse Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde de Galatasaraylılar bu sefer Beşiktaş'ın yanında olacak. Beşiktaş'ın kazanmasını isteyecekler. Çünkü Beşiktaş açısından önemli olduğu kadar Fenerbahçe açısından önemli bir maç, ama yani sadece bu maç Beşiktaş ve Fenerbahçe açısından önemli değil, Galatasaraylılar açısından da önemli. Galatasaraylılar kendi kazandıkları veya kaybettiklerine bakmayacaklar. Hani Adana Demirspor'la Cuma günü oynayacak Galatasaray. Kazanırsa Fenerbahçe'nin yenilmesini isteyecek. Beşiktaş yenerse Galatasaray için belki de şampiyonluk kutlamaları yapacaklar. Ama Galatasaray yenilse bile Beşiktaş yendiği takdirde 4 puanlık fark korunmuş olacak. Yine Galatasaraylılar için güzel bir haber olmuş olacak. Yine Galatasaraylılar sevinecek. O yüzden Beşiktaş'ın kazanması Beşiktaşların sevindireceği gibi Galatasaraylılar da sevindirecek. Yine Beşiktaş'ın yenilmesi Beşiktaşları üzeceği gibi Galatasaraylılar da üzmüş olacak. Evet, zorlu bir maç olacak. İki takım açısından önemli. Beşiktaş bu maça Fener'e göre biraz daha moralli çıkıyor. Beşiktaş ligde son maçını Ankara Gücü'yle oynamış, kazanmıştı. Ve arkasından kupa maçı oynadı Ankara'da. Yarı final maçı oynadı. Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk maçını. Orada da berabere kalarak kendi evine avantajlı bir şekilde giden Beşiktaş bu maça moralli çıkacak. Fenerbahçe'de ise son Sivasspor maçında puan kaybedilmesi, üstüne Galatasaray'ın da Pendik'i yenmesinden sonra aradaki puan farkının 4'e çıkması Fenerbahçe'nin moralini bozmuştu. Fenerbahçe Sivas maçındaki bu penaltı olayını da ayrı bir videoda, ayrı bir değerlendirme
videosuyla sizlere sunacağım arkadaşlar. Yani Beşiktaşlıyım. Tabii ki gönlüm Beşiktaş'tan yana Beşiktaş'ı kazanmasını istiyorum. Çünkü Fener'in şampiyon olması veya Galatasaray'ın olması beni ilgilendirmiyor. Fener'in şampiyon olacağını hani söylemiştim. O yüzden Beşiktaş yenilsin mi? Hayır, yensin. Bana ne Fenerbahçe'den. İnşallah bu maçta hakem hataları olmaz. Hakemin hatalarıyla kazanan belli olmaz veya hakemin hatalarıyla kaybeden belli olmaz. İyi oynayan kazansın. Kötü oynayan da mağlubiyet alsın arkadaşlar. İnşallah böyle olur. Yani hakemlerin maça damga vurmasını istemem. Bu maçta Beşiktaş'ın varını yoğunu ortaya koyacağını, Fener'in de varını yoğunu ortaya koyacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş için belki son maç olmayabilir. Çünkü Trabzon yenilirse bu hafta Beşiktaş'tan yine üçüncülük şansı devam eder ama Fener bu hafta Galatasaray yener, Fener de yenilirse bütün şampiyonluk ihtimali bitmiş olacak. Şampiyonluk Fener'in elinden gitmiş olacak. Zaten Fener 4 kupayla ligi bitirmeyeceklerini söylemişlerdi. Önce Ziraat Kupası dediler, elendiler. Süper Kupa dediler. Süper Kupa'da işte U19'a çıktı, takımı geri çekti derken gitti. Konferans Ligi'nin yola devam ediyoruz dediler. Olympiakos'a elendiler. İyi geldiler ama Olympiakos'a elendiler. Şimdi ellerinde bir tek Ziraat, bu kupaların Ziraat gitti, Konferans gitti, Süper Kupa gitti derken şampiyonluk hak etti, hak gidecek durumda. O yüzden Fenerbahçeliler de bu maçı heyecanla bir an önce gelse de sabırsızlıkla bir an önce derbi maçının günü gelsin, derbi maçının günü ve saati gelsin izleyelim istiyorlar. Beşiktaşlılar elinden gelen bu maçta ortaya koyacaklardır. Düşünüyorum ama hani bir Beşiktaşlı olarak da tabii ki maçın favorisinin Fenerbahçe olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü Beşiktaş bu sene gayet iyi giden bir takım değil. Kötü gidiyor. Hani gayet iyi giden bir takım diyemiyoruz. Keşke demek isterdim. Yani Beşiktaş bu sene gayet iyi gidiyor. Fener karşısında da çok iyi çıkacak. Takır takır oynayacak. Yani oynayacak. Beşiktaş maçı salmayacak, bırakmayacak ama Beşiktaş'ın yani gidişatını görüyoruz. Saçma sapan puan kayıplarını yaşadığını, saçma sapan maçları kaybettiğini hepimiz gördük. O yüzden Fener'in biraz daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Ama ben Beşiktaşlıyım. İnanıyorum ki Beşiktaş kazanır. Kazanacağına inanıyorum ama işinin kolay olmadığını da söylemek gerekiyor. Fenerbahçe'de takım kenetlenmesi gerekiyor. Fenerbahçe bir an önce Sivasspor maçını unutması ve Beşiktaş maçına odaklanması gerekiyor. Çünkü elinde bir şampiyonluk umudu hala devam ettirmek istiyorlarsa Beşiktaş derbisini mutlaka ama mutlaka kesinlikle kazanması gerekiyor. Kaybettikleri takdirde şampiyonluk gidiyor. Kazandıkları takdirde şampiyonluk yolunda devam ediyorlar. Bakalım Fenerbahçe'de neler olacak? Son zamanlardaki düşüşte olan Tadic, Szymański neler yapabilecek? Batshuayi yine gol atabilecek mi? Edin Dzeko geçen haftaki Sivas maçında 2 tane pozisyon yakaladı. Kaleci kurtardı ama bugün bu derbi maçında neler yapacak? Hani Beşiktaş eksikleri olacak mı? Fener'in eksikleri olacak mı? Bunları da maç öncesinde görmüş olacağız. Ben karşılıklı hatan olacağı bir maç olacağını düşünmüyorum. Fener'in Beşiktaş'a karşı biraz daha üstün oynadığı, Beşiktaş'ın kaptığı toplarda etkili çıkmaya çalışacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Faul sayısının yüksek olacağını düşünüyorum. Yani takımların Fener'in biraz daha kontrollü oynaması gerekirken ama Fenerbahçe'nin kontrollü oynamayacağı Beşiktaş üzerine atak üzerine atak yapıp akınlar yapıp golü bulmaya çalışacağını düşünüyorum. Fenerbahçe ilk yarım saat içerisinde golü bulup rahatlamak isteyecektir. Rahatlayıp biraz daha rahat olmak isteyeceklerdir. Fenerbahçe kendi evinde, kendi taraftarlarında, kendi seyircisinin önünde bu avantajı kullanabilecek mi bakalım. Yani bilmiyorum. İçimden biri Beşiktaş'ın zor da olsa kazanacağını söylüyor ama buradan şunu söyleyeyim. Sizin Fenerbahçeliler, yani içimdeki ses şunu söylüyor bana. Sizin şampiyonluk fişinizi Beşiktaş çekecek, işi bitirecek ve Galatasaray'a hadi biz size şampiyonluğu verdik, hadi kutlayın diyecek gibi bir his var içimde ama Fenerbahçe kendi evinde oynayacak. İsmail Kartal gitti deniliyor. Bakalım bu maça Yanık Hoca'yla mı çıkacaklar yoksa bu maça kadar hoca mı bulacaklar bilmiyorum ama yani internette İsmail Kartal döneminin bittiğine yönelik haberler okudum. Ne kadar doğrudur, ne kadar gerçektir onu da bilmiyorum. Fenerbahçe'de kimler öne çıkacak bakalım. Yine Ferdi o etkili oyununu Beşiktaş'ta sürdürebileceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın kanatlar pek iyi değil. Ferdi o kanatları iyi kullanabilir diye düşünüyorum. Serbest vuruşlar etkili olacak, kornerler etkili olacak. Çünkü Fenerbahçe'de Edin Dzeko gibi boyu uzun, kafa hakimiyetiyle iyi olan bir oyuncu var. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bu maçta Beşiktaş Fenerbahçe maçında
Fener sahasında Beşiktaş taraftarına ayrılan kısmında Galatasaray taraftarlarının da gelip Beşiktaş'a destek verip kazanması için destek vereceğini düşünüyorum. Çünkü galibiyet, Beşiktaş'ın alacağı galibiyet Galatasaray'ı da sevindirecek. Galatasaray yenilse de berabere kalsa da Beşiktaş'ın alacağı bir galibiyet Galatasaraylar sevindirecekler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim derbiyle ilgili görüş ve düşüncelerim bunlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Maç ne olur? Kaç biter? Görüş ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Beşiktaş'ta kalın.